Türk okçuluğunda nişan alma konusu bugünkü modern okçuluktan biraz farklı bir mantıkla ele alınır. Çünkü klasik Türk yayıyla atış yapan bir okçu yalnızca gözüyle hedefe bakmaz. Bedeniyle, alışkanlıklarıyla ve sezgisiyle nişan alır. Bu yüzden nişan almak dediğimiz şey aslında gözle hedefi çizmekten çok doğru duruşu ve hissi yakalamaktır. Türk okçuluğundan nişan alma modern okçuluktan oldukça farklı, daha çok hisse ve tecrübeye dayanan bir süreçtir. Geleneksel Türk okçuluğunda hedefi vurmak sadece gözle bakmak değil, vücut hattı, yayın tutuşu ve parmak bırakışının bir bütün halinde uyum içinde olmasıdır. Önce şunu anlamak önemli. Geleneksel Türk okçuluğunda okçu yayı çekerken oku göz hizasına getirmez. Ok sağ elini kullananlar için yayın sağ tarafında olur ve atış sırasında ok gözün tam önünden geçmez. Bu yüzden modern yaylardaki gibi ok ucunu hedefe hizalayayım gibi bir yöntem burada geçerli değildir. Bunun yerine daha çok sezgisel nişan dediğimiz bir anlayış vardır. Okçu hedefe bakar ama bakışı sert ve sabit değildir. Daha çok yumuşak bir odaklanma söz konusudur. Hedefi görür, mesafeyi hisseder ve vücudu o mesafeye göre kendini ayarlar. Bu noktada en önemli şey tekrar ve alışkanlıktır. Aynı mesafelerde defalarca atış yapan bir okçu zamanla oku ne kadar kaldırması gerektiğini düşünmeden yapmaya başlar. Yani bir nevi kas hafızası devreye girer. Bir diğer önemli unsur da baş ve göz hizasıdır. Okçu hedefe bakarken başını fazla eğmez ya da kaldırmaz. Baş doğal duruşunda kalır. Göz hedefe kilitlenir. Ama bu kilitlenme gergin bir bakış değildir. Aksine sakin ve kontrollü bir dikkat hali vardır. Çünkü fazla kasılmak atışı bozar. Okçuluk atışında silah atışındaki gibi gez, göz, arpacık mantığı yoktur. Geleneksel Türk yaylarında modern yaylardaki gibi optik veya metal nişangahlar bulunmaz. Bu nedenle nişan alma işlemi tamamen atıcının vücut mekaniği ve tanıması ile ilgilidir. Atıcı hedefi doğrudan görmek yerine yayı tutan elinin konumunu ve okun ucunu referans alarak bir bakış açısı geliştirir. Geleneksel okçulukta atış tekniği hissi yani sezgiseldir. Bu yöntem en yaygın kullanılan tekniktir. Okçu hedefe bakarken mesafe ölçümü yapmaz. Bunun yerine binlerce kez yaptığı antrenmanların verdiği kas hafızasına güvenir. Beyin okun gideceği kavisli yolu zamanla öğrenir. Atıcı sadece hedefe odaklanır ve kaldırdığı an ok zihninde canlandırdığı hayali bir çizgiyi takip eder. Atış yaparken ok ucu referans alınır. Menzil atışlarında veya belirli mesafelerde okun ucunun hedef üzerindeki konumu bir rehber olarak kullanır. Okçu okun ucunu hedefin biraz altında, üstünde veya tam üzerinde tutarak mesafeye göre ayar yapar. Bu teknik özellikle sabit mesafeli atışlarda hata payını en aza indirmek için tercih edilir. Ayrıca yayı tutan elin konumu da önemlidir. Türk okçuluğunda kabzayı tutan elin yüksekliği hayati önem taşır. Eğer hedef uzaksa yay eli daha yukarı kaldırılır. Hedef yakınsa daha aşağıda tutulur. Okçu sol elinin baş parmağını
veya yayın belirli bir noktasını, örneğin kabza boğumunu hedefe hizalayarak kendi kişisel nişan sistemini oluşturur. Geleneksel okçulukta atış yaparken iki gözde açık tutulur. Modern tüfek atışlarının aksine Türk okçuluğunda genellikle iki gözde açık tutulur. Bu atıcıya hem derinlik algısı sağlar hem de savaş meydanında veya av sırasında çevresini kontrol etme imkanı verir. İki göz açıkken hakim olan göz genellikle sağ göz, oku hedefle buluşturan ana rehberdir. Nişanı tamamlayan teknik detaylar şunlardır. Sadece hedefe bakmak yeterli değildir. Atışın isabetli olması için şu unsurlar da önemlidir. Türk okçuluğunda yay baş parmakla çekilir ve zihkir adı verilen bir yüzük kullanılır. Nişan alırken okun yayın sağ tarafında durması atıcının hedefi daha geniş bir açıyla görmesini sağlar. Bu durum yay gövdesinin görüşü kapatmasını engeller ve daha net bir nişan hattı oluşturur. İyi bir nişan ayak duruşundan başlar. Vücudun hedefe tam yan veya hafif açılı durması, omuzların ok hattıyla aynı hizada olması gerekir. Eğer vücut hattı bozuksa göz hedefe baksa bile ok farklı bir yöne gidecektir. Bu yüzden nişan almak Türk okçuluğunda sadece gözle değil tüm vücutta yapılan bir eylemdir. Bırakış da çok önemlidir. Nişan ne kadar iyi olursa olsun parmakların ok aralığını bıraktığı anki sarsıntı atışı bozar. Türk okçuluğunda meç denilen okun pürüzsüzce yaydan ayrılması tekniği uygulanır. Nişan alma süreci okun hedefe doğru süzülmeye başladığı o son ana kadar devam eden bir konsantrasyon halidir. Türk okçuluğunda nişan almak teknik bir hesaplamadan ziyade okçunun yayını kendi kolunun bir uzantısı gibi hissetmesiyle gerçekleşen doğal bir süreçtir. Sabır ve sürekli tekrarla kazanılan bu yetenek bir süre sonra düşünmeden hedefe yönelmeyi sağlar. Türk okçuluğunda nişan alırken dikkat edilen şeylerden biri de nişan noktası değil, nişan hissidir. Okçu oku bıraktığında nereye gideceğini zihninde canlandırır. Bu zamanla gelişen bir yetenektir. İlk başta oklar farklı yerlere gider ama pratik yaptıkça okçu oku bırakmadan önce içinden bu ok buraya düşecek hissini yakalar. Bir de mesafeye göre yapılan küçük ayarlamalar vardır. Uzak mesafede hedefe atış yapılacaksa ok biraz daha yukarı kaldırılır. Yakın mesafede ise daha düz tutulur. Ama bu yine gözle ölçülen bir açıdan çok alışkanlıkla yapılan bir ayardır. Deneyimli bir okçu mesafeyi görünce otomatik olarak doğru açıyı verir. Bunun yanında nefes kontrolü de nişan almanın bir parçasıdır. Okçu yayı çekerken nefesini kontrol eder. Genelde nefesi verirken ya da nefesin en sakin anında oku bırakır. Bu da titremeyi azaltır ve daha temiz bir atış sağlar. Bir diğer incelik de zihinsel sakinliktir. Türk okçuluğunda atış sadece fiziksel bir hareket olarak görülmez. Okçu zihnini dağıtırsa hedefi ne kadar iyi görürse görsün isabet azalır. Bu yüzden nişan almak biraz da iç huzurla ilgilidir. Dikkat dağılmadan, acele etmeden kendinden emin bir şekilde atış yapılır. Türk okçuluğunda nişan alma göz, el ve zihnin birlikte çalıştığı bir süreçtir. Modern sistemlerdeki gibi
mekanik bir hizalama yerine daha doğal ve işgüzar bir yaklaşım vardır. Bu da işi zorlaştırır gibi görünse de ustalaştıkça çok daha akıcı ve etkileyici bir hale gelir. Okçu artık hedefi ölçmez, adeta hisseder.